Programımız kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki misafirimiz göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Erhan Dilek. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, sağ olun, teşekkürler. Hocam göz kapağı estetiği yaptıktan sonra Evet. halen daha göz kenarlarında düşüklük var ise, Evet. yine alın bölgesinde problem var ise, Evet. o bölgeyi hastanız daha iyi görmek için hangi işlemleri yapıyorsunuz? Şimdi öncelikle şöyle söyleyelim. Biz hastayı bütüncül değerlendirdik. Evet. Ameliyatlarını planladık. Geriye lokal ameliyat istemediği yerleri kaldı. Evet. Buralara medikal estetik uygulamalar yapıyoruz. Bunlar arasında en sık yapılan dünyada botoks, sonrasında dolgu ve ip askı uygulamaları. Bunları yapıyoruz. Önce dolgu, botoks nedir biraz söylemek botoks lazım. Çünkü nedir? çoğu İlk önce kişi onu karıştırıyor. soralım Dolgu sizden. ne, botoks ne bilmeyen çok fazla insan var. Önce bunu söyleyelim. Botoks öncelikle bir toksindir. Bir bakteriden üretilen bir toksindir. Ne yaparak etki yapar? Bu güzelliği nasıl sağlar bize dersek, kasların sinirsel uyarımını bozularaktan kasların kasılmasını engelleyerekten bu işlevini yerine getirmekte. Kozmetik botoks olarak birçok yerde kullanılıyor. Birazdan bahsederiz. Bunlarda da fonksiyonu bu şekilde sağlıyor botoks. Evet. Dolgu da adı üstünde dolgunluk veriyor. Gözaltı çökük, oraya dolduruyorsun. Dolgu maddesi olarak genelde hyaluronik asit dolgular var. En çok kullanılan güvenli dolgulardır. Zaten cildimizin yapı taşından da birisidir hyaluronik asit. Bunlar sentetik olarak üretilip vücudumuza uygulanması sonrasında vücut tarafından zamanı gelince yerine göre değişir. Birkaç yıl falan sürer. Sonrasında metabolize edip atılması şeklinde işlev görmektedir. Evet, kısacası botoks kasları durduruyor. Evet. Dolguda eksik Dolgunluk. olan çöküntülü noktaları tamamlamak için yaptığınız bir işlem Evet. olmuş oluyor. Peki botoks ve dolguyu hangi bölgelere uyguluyorsunuz? Şimdi kozmetik botoks en çok yapılan botoks açıkçası. O da göz çevresine yapılıyor en çok. Gözün kazayak bölgesine, gözün üst iç bölgesindeki kaşara bölgesine, kızma bölgesine, üstündeki alın bölgesine ve burun köküne. Bazı kişilerde de işte çene ucuna, işte bazen bu gamismal dediğimiz diş eti gözüken hastalarda burada burun kenarlarına, konuşurken burnu oynayan kişilerde burun altına gibi yerlere kozmetik amaçlı yapılmakta. Onun dışında bazı sıkıntılar da yapılmakta. Bunlardan birisi diş sıkma, bruksizm hastalığında yapılmakta. Çiğneme kaslarına yapıldığı zaman bu sıkıntıyı gidermekte belli bir süre tabii. Onun dışında migren de kullanabiliyoruz. Bu ön bölgeye şakak, ense ve omuz bölgesini yaparak migren ağrılarını azaltıyor, atak sıklığını azaltıyor. Onun dışında terleme de çok kullanılıyor. Koltuk altı, el içi, ayak altı gibi yerlerde çok fazla kullanılıyor. Onun dışında da birçok yerde kullanılıyor. Botoks zaten ilk bir tedavi için ortaya konmuş bir şey. 80'li yıllarda göz hekimleri kullanmış ilk olarak şaşılık tedavisinde kullanmışlar. Sonra bakmışlar kırışıkları açıyor, güzelleştiriyor, cildi parlatıyor. Sonrasında da kozmetik ve her alanda devreye girmiş. Evet, Peki- sadece için de yine aynı şekilde kullanılıyor değil mi hocam? Gaz Dolgu çalışması. uygulamaları? Dolguyu her yere yapıyoruz. Özellikle yüzden bahsedersek sadece olarak. Şimdi göz çevresini, estetiğini yaptıktan sonra planlamada geri kalan yerlerin hepsini yapıyoruz. Ya da cerrahi istemeyen yerleri yapıyoruz. Ya da botoks istemeyen kişilere yardımcı olsun diye yapıyoruz. Bazı kişiler de botoks istemiyor. Karşıt. Öyle kişiler de var. Onlara kaz ayaklarına bile yapabiliyoruz. Kaş arasına, alın bölgesine. Yani aklımıza gelen her yere yapabiliyoruz. Ya da ameliyat istemeyen, üst kapak istedi, alt kapak istemedi, çok fazla problemi yok. Onları yapabiliyoruz. Burada niçin yapıyoruz göz altına? Bazı kişilerin komple gözaltı çökük oluyor, onu düzleştirme için. Bazı kişilerin yağ torbası oluyor, altı çukur, üstü tümsek oluyor, tümsek çukur görünüm, onu düzleştirme için yapıyoruz. O bölgede cildi çok koyu olabiliyor, mor olabiliyor. Onu rengini yaptığımız bölgelerde bir %30, %40 derecede açılmasını sağlamak için yapabiliyoruz. Ya da torbası yok ama çok kırışıklığı var. Botoksa da o bölgeye çok müdahale edemiyoruz. O bölgeyi biraz daha dolgunlaştırarak çok fazla abartmayacak şekilde yaptığımız zaman güzel sonuçlar elde ediyoruz gözaltı ışık dolgusu şeklinde yaptığımızda. Onun dışında vücudumuzun bütün bölgelerine özellikle göz yaşındaki şu çukurluğun alt kısmında elmacık
alt elmacık bölgesine, orta yüz bölgesine yapıyoruz. Komple o bölgeyi gençleştirmek amaçlı. Sonrasında vücudumuzun bütün bölgelerine yapabiliyoruz. Mesela nazolabial olağı yapabiliyoruz. Çünkü yüzümüz zamanla elastikiyetini kaybedip aşağı düşmeye başlıyor. İçindeki dokular, yağ dokular, bağ dokular azaldığı zaman bu çizgi belirginliği artıyor. Aynı şekilde biraz daha arttığı zaman aşağı doğru marionet oluk ortaya çıkıyor. Buraya yapıyoruz. Buradaki yanak sarkması, bulldog görünümlü ortaya çıkıyor. Bunu kamufle etmek için jawline bölgesine yapıyoruz. Aynı şekilde çene ucuna yapıyoruz. Çene ucuna yapınca hem jawline görünümümüz daha da düzgün hale geliyor. Hem de gıdı bölgemiz daha geride kaldığı için daha güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor. Bunlar gençleştirme için yapılan şeyler. Hatta boyun çizgilerini bile yapabiliyoruz. Onun dışında akordeon çizgilerine cilt içi uygulama şeklinde yapabiliyoruz. Dudak üstündeki çizgileri yapıyoruz. Hatta bazı kişilerde dudak altında da olabiliyor. Bunları da yapabiliyoruz. Onun dışında bir de burun ve dudakta daha güzel şekillendirmek için yapılan dolgular var. Burun dolgusunda genelde ırk olarak hepimizin bir kemeri oluşuyor. Bunu da üst kısma yapıyoruz. Burayı dümdüz hale getiriyoruz. Burun ucuna yapıyoruz. Burnu daha dik, daha kısa bir hale getiriyoruz. Bir de altına yapıyoruz. Hem dudak ve burun mesafesi açılıyor. Hem burun daha dik kalıyor hem daha kısa hale gelebiliyor burun dolgusunda. Onun dışında hanımların da en çok istediği dudak dolgusu. Dudak şekli güzel olsa bile genç yaşta bile bazı kişilerin dudak volümü olmuyor. İçi boş oluyor. Daha dolgun dudak isteyen hanımlara özellikle yapıyoruz. Peki hocam, bu dolgu birçok noktaya yapılıyor yüzde. Botoks tek kalite olmuş oluyor, yani doğru değil mi? Botoks tek kalite olmuş oluyor. Dolgu işleminde dudak, gözaltı ya da nazolabiale koymuş olduğunuz dolgular kalite değişiyor mu? Şimdi kalite aynı yönlük var, oluyor? bir de yoğunluk var. Mesela gözaltı daha Ya da yumuşak. yoğunluk mu değişiyor? Aynen, yumuşak bir dolgu olması lazım. Ya da dudağa sert bir dolgu olmaması lazım. Onun o bölgesindeki dokuya uygun olması lazım. Daha sert olan kısımlar mesela çene ucu, elmacık olabilir. Mesela onlar yoğunluklarına göre, burunda da keza biraz yoğun olmasında fayda var. Ama gözaltı en yumuşak dolgu olması lazım. Yapılacak bölgeye göre kullanacağımız Tabii kullanılmaz, malzeme, değişiyor. işçiliğimiz değişmiş oluyor. Evet. Hocam peki yüzde gergin olması için askı işlemi yapıyorsunuz Evet. sanırım. Askı işlemi nedir tam olarak? Şimdi Anlatabilir herkes Fransız misiniz? askı, Fransız askı diyor. Evet. Orada da kavram kargaşası var bayağı. Fransız askı, Fransa'da üretilen bir askı normalde ama şeklinden dolayı bütün askılara Fransız askısı demişler. Ki öyle kullanılıyor genel olarak da. Şimdi askılar iki gruba ayrılıyor normal şartlarda. Bir emilebilen askılar, Fransız askılar demiyoruz normalde ama öyle söyleniyor. Bir de Fransız askılar var, Fransa'da üretilen, içi polyester, kopmayan, esnek ve dışı silikon kaplama. Silikon diye bazı kişiler şey yapabiliyor, biraz geri durmak düşünüyor ama hani bu silikon her yerde kullanıyor. Gözümüz içine koyduğumuz mercek de bir silikon sonuçta. O görmemizi sağlayan mercek de bir silikon. Yani bir zararı, bir alerjik riski bile hemen hemen yok. O yüzden bunları gönül rahatlıkla yapıyoruz çokçası fazlasıyla. Emilebilen askılara değinmek gerekirse kısa süreli askılar var. Bunlar PDO denen polidiakson askılar var. İçeriye bunlar sütür materyali. Bunlar 6 ay 9 ay arasında etkisini kaybedip gidiyor. Daha uzun olanlar var, 1,5 yıl kadar olanlar var. Polilaktik asit tarzında olanlar var. Bunlar biraz daha fazla gidiyor. Fransız askılarda sürekli kalıyor. Ama etkisi yavaş yavaş Peki gidiyor. hocam, bu 3 yılda, askıyı- 5 yılda yavaş yavaş etkisini kaybediyor. Askıyı kullanırken hani süreçleri var, kullanım süreçleri var. Yapacağınız bölgeye göre, yani yüzümüzün yanaklara yapıyorsunuz zannedersem. Daha doğru çok değil mi? yanak, Bölge. boyun ya da kaş. 3 bölgeye çalışıyorsunuz. Peki kullanım ömrü ne kadar? Biraz önce söylediğimiz gibi yani kullanılan materyale göre değişiyor. 9 ayda olabilir, Evet. 1,5-2 yılda olabilir kullanılan materyale göre ya da Fransız askı, silikon askı yapılırsa minimum 3 yıl diyebiliriz. Ortalamada 5-6 yıl, 7 yıl gibidir. Maksimum da 10 yıldır. Bütün işlemler gibi o da gitmediği halde ameliyatlarda etkisini kaybeder biliyorsunuz. Bu da etkisini yavaş yavaş kaybediyor. Yaşlanma Bir de süreciyle sağlıklı bitti. bir şekilde kendi içinde eriyerek Bir yerlerde kalmış oluyor, eriyerek değil mi? dağılıyor. Güzel tarafı onların içeride kolajen üretimini sağlıyor. Cildi biraz daha Onarmış sıkılaşma, oluyor. onarma fonksiyonu da Elastikliğini sağlıyor. kazandırıyor, evet.
Bugünkü misafirimiz göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Erhan Dilek'ti. Hocam teşekkür ediyoruz. Ben Ayağınıza teşekkür sağlık, ederim. ağzınıza Sağ olun. sağlık. Teşekkürler. Evet, programımız kaldığı yerden devam ediyor.